Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte biskoti yapacağız. Daha evvel Instagram sayfamda biskotiyi yapmıştım, tarifini paylaşmıştım, resmini de paylaşmıştım. Şimdi aşama aşama birlikte yaparak nasıl yaptığımı göreceğiz. Bunun için malzemelerim 5 yumurtanın sarısı ve beyazını ayırdım. 250 gram toz şekeri, 425 gram da unum var. Bu un 3 bardak gibi geliyor. Bu da 1,5 bardak gibi şeker. Aynı zamanda bademlerim var. Bu bademler çiğ badem. Fırınımı önceden 180 derecede ısıttım. Şimdi bu bademlerimi fırına koyacağım. Biraz kavuracağım. Bir 8-10 dakika kadar. Bunlar kavrulurken biz de burada yapmaya devam edeceğiz. 5 yumurta sarım vardı. Önce onları koyuyorum. Bir de spatula alalım sıyırmak için. Üzerine şekeri, unu. Unumun içine de bir çimdik tuz ilave ettim. Tadını daha çok ortaya çıkarması için. Şekerimi koyuyorum. Unumu koyuyorum. Bir parça da vanilya ekliyorum. Şimdi hepsini çırpıyoruz. O sırada bademlerimi fırından çıkaracağım. İçine ilave edeceğim ama önce bir karışsın bunlar. Bu karışım oldu, unlu, şekerli ve yumurta sarılı olan. Şimdi yumurta aklarını çırpıp kabarana kadar çırpacağım. Tatlımı da çırptım. Gördüğünüz gibi kar gibi oldu, bembeyaz. Burada da unlu karışımım vardı. Bademlerimi de 8-10 dakika kadar 180 derece fırında kavurdum. Şimdi bunu unlu karışımımın içine koyuyorum. Dökmeden. Evet, bütün olarak kırmıyorum bunları. Öncelikle bunları şöyle karıştırıyorum. Altındaki unlu karışım böyle pütür pütür olacak. Şimdi yumurta akını ilave edeceğim. Ama bunu bir kere de koymuyorum. Çıkaramadım. Şöyle katlaya katlaya yavaş yavaş bunu ona ilave edeceğim. Yani bir kaşık içine katılıp eridikten, hani yok olduktan sonra ikinci kaşığı ilave edin yavaş yavaş. Böyle. Şimdi bir daha alıyorum. Bu böyle karışana kadar. Kesinlikle mikserde değil, elde yediriyorum yumurta aklarını. Çok güzel kokuyor şimdiden. Bademler kavruldu. Karıştırdım, yumurta aklarını iyice içine yedirdim. Şöyle sertçe bir hamur olacak. Şimdi bunu fırın tepsisine rulo halinde koyacağım. Artık elimiz de işin içine giriyor. Yoksa yapışıyor çünkü sertçe bir hamur bu. Böyle. Tepsiye yerleştirdim şöyle. Şimdi elimle rulo şekline veriyorum ki bunu fırına koyacağım. 175 derecede 20-25 dakika pişireceğim. Sonra çıkartacağım ve dilimleyeceğiz. Tekrar fırına göndereceğiz. Hani düzgünce bir şekil verirsek çıktığında, çünkü bu şekilde olacak. Hani çok fazla kabarmıyor. Kabartma tozu da yok içinde. Kabarmayacak. Dilimleri ayıracağız böyle minik minik. O yüzden düzgün şekilli yaparsak düzgün de dilimleyebiliriz. 75 dereceli fırına koyuyorum. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Evet, pişti. Üstü kızardı. Şimdi çıkarıyorum. Biraz dinlenmesi için şöyle 5 dakika kadar, bir 8 dakika kadar, yani çok aşırı soğumayacak, hani buz gibi olmayacak. Hafif böyle en sıcaklığı çıkana kadar bekleteceğim. Sonra dilimleyeceğim. Birlikte dilimleyeceğiz, göstereceğim. Soğudu biskotiler. Şimdi dilimleyeceğim bunları. Yani çok uzun süre elimde tutamıyorum. Hani sıcaklığını öyle söyleyeyim size. Şimdi dilim dilim kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu sert. Bademler de içinde. Çok fazla soğutursanız iyice sertleşir ve kesimi de zor olur. O yüzden şu şekilde kesiyorum. Şöyle. Şimdi bunları yan koyup tekrar fırın tepsisine dizeceğim ve fırına atacağım.
Bunları kurutacağım. Aslında piştiler. Sadece kurutma işlemi kalmıştı. Fırında biraz kavurmuştum. Gördüğünüz gibi bademler de içinde kestikçe kesiliyor ve şu şekilde gözüküyor. Böyle dizdim. Şimdi tekrar fırına gidiyorum. 8-10 dakika kadar orada kuruyacak. Ondan sonra alıyorum. Bayağı da bereketli oluyor. Böyle bir tepsi daha çıkacak. Bisküvilerimiz fırından çıktı. Şu şekilde de sunumunu yaptık. Çok güzel oldu. Bu şekilde ince ince kahvenin yanına, çayın yanına yiyebileceğiniz ve saklama süresi çok uzun. Yani bir hafta, 10 gün, 15 gün kalabilir. Kesinlikle bozulmuyor kuruduğu için. Afiyetle tüketebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.